Evdesin, hazırda yemeğin yok. Bu arada burada 600 gram dana döş kıyma var. Lezzetli ama pratik bir yemek yapmak zorundasın. Misafirin geliyor olabilir. Tek başına güzel bir yemek yemek istiyor olabilirsin. Şöyle 250 gram dana döş kıymaya ihtiyacımız var. 2 diş sarımsak. Hatta kafam bozuk. Patlarına canın sıkılmış. Eski kocan nafakayı ödemiyor. 2 sarımsak, 1 yumurta. Bir lavukla trafikte kapışmış olabilirsin. Eski kız arkadaşına, eski erkek arkadaşına sinirli olabilirsin. 1 yemek kaşığı ince bulgur. 1 yemek kaşığı galeta unu. Şöyle bir 3 saniye dur. Derin bir nefes al. Bildiğin en ağır küfür et. Bir buçuk çay kaşığı tuz, ama tuz size kalmış. Ne kadar isterseniz. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. Tamamen isteğe bağlı, acı istiyorsanız atın. Ve artık yoğurmaya başla. Bakın şimdi yoğuruyorum ve köftemin çok cıvık olduğunu fark ediyorum. Hemen 1 yemek kaşığı daha galeta unu ekliyorum. 1 yemek kaşığı ince bulgur daha. Yani toplam 2 yemek kaşığı ince bulgur, 2 yemek kaşığı galeta unu oldu. Tabii ki kontrolle gidiyorsunuz burada. Kavrulmalı resmen yoğururken. Sizden burada en az 10 dakika yoğurmanızı istiyorum. En az 10 dakika. 10 dakikadır yoğuruyorum. Şöyle bir bakıyorum. Kıymanın toparlandığını görüyorum. Yine en sinirlendiğim lavuk aklıma geliyor. Şöyle lavuğu yerden yere vuruyorum. Yerden yere vur lavuğu. Lan Kamil, onu ben yapmayacaktın. Ceviz büyüklüğünde parçalar ayırıyorum. Tekrar şöyle elimde bir yoğurup. Bakın o kadar iyi köfteyi malzemelerle birleştirdik ki hiç elimi ıslatmama gerek kalmıyor. Dikkat ediyor musunuz? Hemen yuvarla at. Ceviz büyüklüğünde al. Yuvarla parlat. Boşuna izlemedik o filmleri yıllarca. Daha küçük istiyorsanız yarım ceviz büyüklüğünde bir tane yapalım. Kalabalıksanız küçük yapın zaten. Ufak tefek püf noktalarına uyduğunuz zaman yediğiniz en iyi sulu köfte yiyeceksiniz. Ve sonuncu. Yemeğin en önemli püf noktalarından bir tanesi. Kesinlikle unlamadan dinlendirmeyi kaldırıyoruz. 10 dakika yeterli. Herkesin görebilmesi için ben geniş bir tava kullanacağım, içi gözüksün diye. Siz tencere kullanabilirsiniz. Ama çelik tencere, çelik tava, mutlaka çelik tava olsun. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Bunu hemen orta ile kısığın arasına getiriyorum ilk başta. Mükemmel sulu yemeği kovalıyoruz. 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı. Biz böyle görmemiştik demeyin. Mutlaka gösterdiğim gibi deneyin. 1-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Şöyle 1 yemek kaşığı tereyağı. İnek tereyağı olursa çok daha lezzetli olur. Riske girmeyin. İnek tereyağı olsun. Salla. Salla beni salla. Öyle bir şarkı vardı, hatırlıyor musunuz? Mirkelam mıydı o? 3 tane sarımsak. Sarımsakları patlatarak yağın içine. 1 orta boy soğan. Orta boy soğanı önce ortadan 2'ye, sonra tekrar 2'ye, sonra tekrar 2'ye, toplam 4'e bölüyoruz. Daha sonra küçük küçük, yani ince ince kesiyoruz. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Daha yağ erimeden. Hatta bir kere de şöyle yanlamasını üstünden geçebiliriz. Ne çok küçük ne çok büyük. Dişe gelebilir. Yavaş yavaş pişerken eriyecek zaten. Ve çok küçük olmadığı için yavaş yavaş yemeğin lezzetini bırakacak. Daha çabuk pişmesi için biraz tuz. Tuz size kalmış. Tuzla aranıza girmem. Gireni de sevmem. Karıştır. Karıştır. 4-5 dakika kendi kendine pişmeye bırakıyorum. Tam 5 dakikadır soğanlar pişiyor. Görüyor musunuz? En ufak bir kararma yok. Domates salçasıyla soğanlara, sarımsağa koruma çekiyoruz. 1-1,5 yemek kaşığı domates salçası. Domates salçasının üstüne, evet yanlış görmüyorsunuz, 1 çay kaşığı kadar kuru nane. Püf noktanı kaçırmayın. Dükkan açın, evinizi geçindirin. Hiç başından ayrılmadan 2 dakika kavuruyorum. Ve hiç dokunmadan 2 dakikada salçayı kavurmaya bırakıyorum. 2 büyük patates. Buraya dikkat. Tarifin en önemli noktalarından bir tanesi burası. 1 tatlı kaşığı un. Bakın. Üstüne şöyle yavaşça dağıtarak atıyorum. Görüyor musunuz? Hiç dokunmuyorum. Bu un yemeğimizin suyunun helmelenmesini,
inanılmaz lezzetli olmasını, suyunun istediğimiz kıvamda olmasını sağlayacak. Patatesi kestikten sonra ne çok küçük ne çok büyük. Bakın tam 2 boğum parmak büyüklüğünde. Patatesleri tekrar tuzluyorum. Hep kademe kademe tuzluyorum. Daha sonra karıştır. Salça yanmasın. İyice karıştırdığınıza emin olduktan sonra hiç zaman kaybetmeden sıcak su, ama mutlaka sıcak su, üstünü 2 parmak geçecek kadar sıcak su. Dibine dayıyorum kaşığı, öyle karıştırıyorum. Bütün dibindeki parçalar dikleyiz olsun, yemeğin içine lezzet olarak geçsin diye. İyice karıştırdıktan sonra dolapta beklettiğim köfteler, bakın nasıl kendine gelmiş, görüyor musunuz? Hafif sıkıyorum, dağılmıyor bile. Dağılmayan köfte yapmanın püf noktası, ama isterseniz hiç bekletmeden de yapabilirsiniz. Köftelerin üstüne un. 2 yemek kaşığı kadar un. Köftelerin tamamen unlandığına emin olun. Bakın her tarafı tamamen unlandı. Artık kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başladığı anda, bakın isterseniz böyle daha büyük köfte ya da isterseniz böyle daha küçük köfte yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Yavaş yavaş köfteleri oyuna katıyorum. Ve sonuncu, bütün köfteler yemeğin içine girsin. Görüyor musunuz? Tamamen unladığımız için daha önce sosunu. Sıra geldi baharatlara. 1 çay kaşığı karabiber dağıtarak. 2 çay kaşığı pul biber. 1,5 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı tuz. Tuzu artık kendi damak tadınıza göre ayarlarsınız. En son bir kez daha dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Bütün baharatların birbirine girmesini istiyorum. Kaynadığına eminim. Altını kısıyorum. Kısık ateşte tıkır tıkır pişmesi için kapağını kapatıyorum. Bir 15-20 dakika sonra devam edeceğiz. Pişmiş olacak büyük ihtimal. Bu kardeşiniz kahvesini içip keyfini yapmaya gidiyor. Yemek piştiği anda devam edeceğiz. 20-25 dakikada pişiyor. Bakın beraber açıyoruz. Daha önce hiç açmadım. Bakalım. Şimdi şu sosun zaten bakıyor musunuz kıvamına? Görüyorsunuz değil mi? Büyüğünden bir patates alalım. Bir tane köfte alalım. Bir kontrol edelim bakalım pişmiş mi pişmemiş mi? Sulu köfte yaptın diyenler olabilir. Bakın görüyor musunuz? Püre gibi. Bakın çatalı vurdum mu dağılmıyor. Bastırdığım zaman kolayca kesiliyor. Üstüne de bastırdığım zaman püre gibi oluyor. Doğru, tam doğru pişirmişiz. Köfteye bakalım. Hemen kesiliyor, hemen kopuyor. Demek ki tam istediğimiz gibi pişmiş. Bakalım tuzu nasıl? Suyu nasıl biliyor musunuz? Çorba gibi kaşık kaşık ye. Tuzu, kıvamı, her şey yerinde. Şimdi hemen bakın sulu köfte yapıyoruz. Köfte fazla olmalı. Patates çok fazla olmamalı. Şurada zor günler için ayırdığım yıkanmış maydanozum var. Şöyle bir tutam. Yoklukların kanalı. Fakirlerin dostu, zenginlerin korkulu rüyası. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı, hatırlar mısınız? İşte o benim. Hala Tekne Aziz. Bak katıl butonunu tekrardan açtım. Kapatmıştım çünkü çok fazla kesiyorlardı. Tepkimizi koyduk. Bir sene geçti ama kar oranını yükselttiler. Artık onlar daha az kazanıyor. O yüzden katıl butonu açık. İsteyenler katılıp üye olabilir. Tekneye bir el atabilir. Şimdi iyice küçülttüğümüz maydanozları. Çok fazla değil bak, dikkatli bir şekilde. Tam ortaya. İşte bu. Nasıl gözüküyor? Sanat eseri gibi oldu mu olmadı mı? Bak. Her zaman böyle söylemem. Bugüne kadar yediğiniz en iyi sulu köfte yiyeceksiniz. Dükkan açın, evinizi geçindirin. Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. 3 parmak tekniği. Her zaman, her yerde etkili. Bak suyunun, buradan bahsediyorum. Suyunu görüyor musun? Nasıl helmelenmiş? Nasıl üst tarafta katman oluşturmuş? Açın ağzınızı. Şunun mutlaka şöyle bir tadına bakmalısınız. Mutlaka. Abartıyor diyenler.
İlk önce köftesinden. Açın ağzınızı, şunun şöyle bir tadına bakın. Abartıyor diyenler. Sadece yapın, yorumları yazın. Sadece teşekkür edeceksiniz. Baştan uyarıyorum. Bir kez yaparsanız haftada bir gün kesin ister herkes. Ona göre planınızı yapın. Bir de patatesine bakalım. Biz daha önce sulu köfte yapmamışız diyeceksiniz. Suyu, yediğiniz en iyi çorbayı düşünün. Onu ikiye çarpın. Bak bu kadar övmem ha, farkındasınız değil mi? Benim kanalı izleyenler bilir bu kadar yemeği övmem yaptığımız. Olmaz böyle bir şey ya. Keyfinize bakın. Unutmayın, sizden daha değerli hiçbir şey yok bu dünyada. Tek bir değerli olabilir sevdikleriniz. Gerçekten sevdiğiniz birisine rastladığınız zaman da peşinden ayrılmayın. Ben size bunun önerisinde bulunayım. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Unutmadım. Hiçbir zaman unutmayacağım. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. YouTube'un yalnız savaşçısı. Yemekler senden K. Çengel.